Herkese merhaba. Kaynak materyallerimizi adım adım görselleştirdiğimiz bu yeni rehberimize hoş geldiniz. Bugün etrafımızdaki her şeyi bir arada tutan ama gözle göremediğimiz o muazzam fiziksel kuvvetlerin dünyasına, yani malzemelerin içindeki gizli yaşama iniyoruz. Eğer hazırsanız bu büyüleyici konuyu hep beraber incelemeye başlayalım. Şöyle bir etrafınıza bakın. Düşünsenize o devasa binalar fırtınalara ve tonlarca ağırlığa rağmen nasıl oluyor da dimdik ayakta duruyor? Ya da tam tersini düşünün, bir makinenin o sapasağlam görünen çelik parçası neden hiç beklenmedik bir anda aniden paramparça oluveriyor? Aslında tüm bu soruların cevabı malzemelerin içlerindeki o korkunç baskıyı, yani stresi nasıl yönettiklerinde gizli. Pekala, işin temeline inelim. Kaynaklarımız bu dünyayı anlamak için önce iki sihirli kavramı birbirinden ayırmamız gerektiğini söylüyor: gerilme ve zorlanma. Gerilme dediğimiz şey, dışarıdan bir kuvvet geldiğinde malzemenin içinde uyanan o görünmez direniştir. Bunu genellikle megapascal cinsinden ölçüyoruz. Zorlanma ise işte bu görünmez savaşın fiziksel kanıtıdır. Yani malzemenin uzaması, kısalması, gözle görülür şekilde deforme olmasıdır. Kısacası gerilme işin görünmez itici gücü, zorlanma ise olayın fiziksel faturasıdır. Bu incelememizde sırasıyla şu konulara değineceğiz. İlk olarak kuvvetlerin gizli dünyasıyla başlayıp ardından normal gerilmelere, yani çekme ve basmaya bakacağız. Sonra kayma ve kesme kuvvetlerini, eğilme ve burulmayı inceleyip son olarak o sinsi burkulma tehlikesiyle rehberimizi tamamlayacağız. Birinci bölüm: Malzemelerin gizli dünyası. Biliyor musunuz, bu slaytta gerçekten çok ilginç bir ayrım var. Bütün o karmaşık fiziksel yükleri aslında iki çok basit kampa ayırabiliyoruz. Eğer kuvvet malzemenin yüzeyine doğrudan tam 90 derecelik dik bir açıyla saldırıyorsa buna normal gerilme diyoruz. İtebilir veya çekebilir, fark etmez, yeter ki dik olsun. Ama eğer kuvvet yüzeye paralel bir şekilde adeta sıyırıp geçerek sürtünüyorsa işte kaynaklarımız buna kayma gerilmesi diyor. Bütün bir inşaat ve makine mühendisliği efsanesi aslında bu iki basit kural üzerine kurulu. Gelelim ikinci bölüme: normal gerilme, çekme ve basma. Ekranda gördüğümüz o oklara dikkatlice bir bakalım. Solda dışarı doğru çekiştirilen silindirik bir çubuk var. Tıpkı dev bir paket lastiğini iki ucundan gerdirmeniz gibi. Bu çeki gerilmesi malzemeyi uzamaya zorlar. Sağ tarafta ise işler tam tersine dönüyor. İçeri doğru bastıran kuvvetler bir basma gerilmesi yaratıyor. Elinizde bir bulaşık süngeri olduğunu ve onu iki elinizle sıkıştırdığınızı hayal edin, malzeme kısalmaya zorlanıyor. Dinamik çok basit görünse de inanın bana sonuçları yapısal anlamda inanılmaz dramatik olabiliyor. Şimdi size kaynaklarımızdan harika ve belki de biraz şaşırtıcı bir bilgi vereyim. Malzemeler aslında sıkıştırılmaya bayılır. Evet, yanlış duymadınız. Birçok malzemenin basma gerilmelerine olan dayanımı, çekme dayanımından çok ama çok daha yüksektir. Neden mi? Çünkü çekme kuvvetleri acımasızdır, malzemedeki ufacık mikroskopik bir kusuru bulur, onu bir çentik etkisi yaratarak büyütür ve malzemenin aniden hiçbir uyarı vermeden yırtılıp kopmasına neden olur. Basma altındaykense kırılma ihtimali çok daha düşüktür, genellikle sadece yüzeyde ezilmeler görürüz. Peki bir malzemeyi kuvvetlice çektiğimizde fiziksel olarak başka ne olur? Kesik çizgilerle gösterilen ilk duruma bir bakın. Malzemeyi yukarıdan ve aşağıdan çektiğinizde uzuyor, evet, ama aynı zamanda yanlardan da mecburen inceliyor, daralıyor. Çektiğiniz eksenin dışındaki o yanal eksenlerde oluşan bu fiziksel daralma refleksine Poisson etkisi diyoruz. Yani bir yerden uzatıyorsanız başka bir yerden ödün vermek zorundasınız. Tabii bu teorik kavramların gerçek dünyada çok somut karşılıkları var. Ekranda mühendislikte en sık karşılaştığımız 3 metalin verileri var. Mesela çeliğe bakın. Elastiklik modülü 207 gigapascal. Bu onun inanılmaz rigid, şekil değiştirmeye adeta isyan eden bir malzeme olduğunu gösteriyor. Yanındaki Poisson oranları ise bu malzemeleri çekiştirdiğimizde yanlardan yüzde kaç oranında inceleceklerinin çok net, matematiksel bir kanıtı. Üçüncü bölüm: kayma gerilmesi ve kesme. İşte bu kısım olayların biraz daha şekil değiştirdiği yer. Kayma kuvveti malzemeyi tam ortasından ikiye makaslamaya çalışır. İki metal plakayı birbirine kenetleyen o perçini görüyor musunuz? Plakalar zıt yönlere çekildiğinde perçinin tam ortasında yüzeye paralel inanılmaz bir kuvvet oluşuyor. İç düzlemleri zıt yönlerde birbirinin üzerinden kaymaya zorlayan bu kuvveti devasa bir makasın kağıdı kesmesi gibi düşünebilirsiniz. Ve dördüncü bölümümüz: eğilme ve burulma zorlanmaları. Burada işler biraz daha üç boyutlu hale geliyor.
Eğilme dediğimiz şey aslında yepyeni, gizemli bir kuvvet değil. O, mükemmel bir takım çalışması. Üzerine yük binmiş yatay bir kiriş hayal edin. O kirişin alt tarafı uzamaya çalışırken, yani çekilirken, tam aynı anda üst kısmı sıkışır, yani basma kuvvetine maruz kalır. Bu iki zıt kuvvet, kirişin içinde kayma gerilmeleri yaratır ve sonuçta kiriş aşağı doğru esner, bel verir. Biz de bu gözle görülür çökmeye, teknik dilde sehim diyoruz. Peki ya malzemeyi bükmez de kendi ekseni etrafında döndürmeye çalışırsak? Tıpkı ıslak bir havluyu iki ucundan tutup var gücünüzle sıktığınızı hayal edin. Burulma tam olarak budur. Ve kaynaklarımız burada akıl almaz bir gerçekten bahsediyor. Malzemenin tam merkezinde, yani o dönme ekseninde gerilme tam olarak sıfırdır. Hiçbir şey hissetmez. Ancak o merkezden dışarı doğru çıktıkça gerilim inanılmaz artar ve en dış yüzey bütün o dönme yükünü sırtlanarak maksimum çileye katlanır. 5. Bölüm. İnce cisimlerde tehlike. Namı diğer burkulma. Hani biraz önce malzemeler sıkıştırılmayı çok sever, basma kuvvetine harika direnirler demiştik ya, işte orada çok kritik bir istisna var. Eğer elinizdeki malzemenin şekli ince ve uzunsa, o çok sevdiği sıkışma durumu bir anda yapısal bir felakete dönüşebilir. Bu şemada Euler'in burkulma hallerini görüyoruz. İnce, uzun bir sütun düşünün. Üzerine yukarıdan ciddi bir yük bindiğinde, bu sütun ezilmek yerine dayanamayıp dışarı doğru kavislenmeye, yanlara doğru bel vermeye başlar. Yani burkulur. Buradaki farklı durumlar, o sütunun alt ve üst kısımlardan ne kadar sıkı sabitlendiğine göre bu bükülmenin şeklini gösteriyor. Sütun aslında o ağırlığı taşıyacak kapasitede olsa bile, sırf bu ince formu yüzünden kavislenip aniden çökebilir. Mühendislerin en büyük kabuslarından biridir. 6. ve son bölüm. Mühendislikte doğru malzeme seçimi. Her şeyi toparlayacak olursak, ister dünyanın en uzun çelik asma köprüsünü inşa edin, ister balkonunuza küçük bir ahşap tabure tasarlayın, malzemelerin içinden geçen bu görünmez kuvvetlerin dili her yerde aynıdır. Yapısal bütünlük dediğimiz şey, çekmeyi ve basmayı doğru öngörmek, o makaslama hissi veren kayma yüzeylerine hesaba katmak ve ince kolonları burkulmaktan kurtaracak zekice tasarımlar yapmaktır. Yani doğru malzeme seçimi basit bir tercih değil, resmen doğanın yasalarıyla yaptığımız bir hayatta kalma matematiğidir. Evet, bu görsel rehberimizin sonuna geldik. Ancak asıl eğlence şimdi başlıyor çünkü az önce öğrendiklerinizi gerçek dünyada test etmek her an sizin elinizde. Bu anlatıyı kapatmadan önce hemen odanıza şöyle bir bakın. Şu an oturduğunuz o sandalyenin bacakları ağırlığınız altında nasıl bir basma gerilmesi yaşıyor ya da uzun ince bir bacaksa hafiften burkulmaya mı çalışıyor? Ayak bastığınız zemindeki kirişler şu an hangi eğilme kuvvetlerine direniyor? Dünyamızı bir arada tutan bu görünmez sessiz kuvvetler şu an tam yanınızda çalışmaya devam ediyor. Umarız kaynaklardan derlediğimiz bu inceleme etrafınızdaki her şeye, binalara, köprülere, hatta basit eşyalara bile yepyeni, analitik bir gözle bakmanızı sağlar. İzlediğiniz ve eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Etrafınızdaki dünyayı merak etmeye devam edin.